Bir ders niteliğinde, uluslararası ilişkilerde de, coğrafya açısından da ders niteliğinde öğrenebileceğimiz konular. Bu neden bizim için Türkistan'da olmasın? Bu sınır anlaşması bunun Türkistan'da gerçekleştirilebileceğini bize gösterdi. Bence bunun üstüne de adımlar atılabilecek. Yani elimizde bir emsal var. Artık savaşın çıkmasından korkmayalım da daha güzel anlaşmaların gelebileceğini söyleyelim. 6 ülke, 5 Türkistan Cumhuriyeti ve bir Azerbaycan, yine bir Türk Cumhuriyeti birlikte hareket ederek dışarıyla görüşüyorlar. Kimle görüşüyorlar derseniz Çin'le görüşüyorlar, Amerika Birleşik Devletleri ile, Almanya ile, Fransa ile ortak işbirliği alanlarını birlikte görüyorlar. Öyle mi? Ha, tamam. Ha, tamam. Tamam, başlayalım. Tamam, başlayalım. Girelim hocam. GZT TV ve GZT YouTube izleyicilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Çağdagül Yesevi. Kendisiyle Kırgızistan ve Tacikistan arasında gerçekleşen son barış anlaşmasını ve sınır anlaşmasını konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Hocam hemen başlamak istiyorum. İki ülke arasında bir barış anlaşması imzalandı. Çok uzun yıllardan beri süregelen bir sorun çözüldü. Bu sorun neydi ve sebebi neydi? Sinan Bey, çizilmiş sınırlar meselesinden bahsediyoruz. Bunu belki çok daha gerilere giderek açıklamak mümkün. Biliyorsunuz bu cumhuriyetler, daha önce işte hanlıklar, sonrasında kurulan özerk cumhuriyetler ve ardından da 1924 itibariyle sınırların çizilmeye başlanması. Ancak sınırlar çizilmeye başlanırken belli yöntemler kullanılmış ve 1991 itibariyle yeni devletlerin ortaya çıkışı. Sınırlar daha önce sorun değildi çünkü bir sistem vardı. Sovyetler Birliği içerisinde yer alıyorlardı. O dönemde bir başka ülkeye gitmek de daha kolaydı. Yönetim daha farklıydı. Ancak devletler oluşturuldu 1991'den sonra. Bir ülkenin egemenliğindeki bir toprak parçasının diğer bir ülkenin içerisinde yer alması, yani dış bölgeler sorunları, anklav sorunlarının ortaya çıktığını biliyoruz. Bunun dışında da sınırların neye göre çizildiği, kimin çizdiği meselesi önemli bir konuyu gündeme getirdi. Bu konu sadece ülkeler arasındaki müzakerelerin konusu olmadı, sınır çatışmalarını da getirdi. Dost ve kardeş olan ve önemli konularda birliktelikleri olan, ortaklıkları olan ülkelerin çatışmaları konusu gündeme geldi 2022-2023'te. 2023'te Kırgızistan-Özbekistan arasında bu sorunun halledildiğini, Kazakistan'ın daha erken bir şekilde aslında sınırları konusunda emin adımlarla aslında sorunları çözdüğünü söyleyebiliriz. Bu sorunlardan bir kısmı da Kırgızistan ve Tacikistan arasındaydı. Uzun sınırları var. Önce işte 1/3 kısmının çizildiğini, bu konuda müzakerelerle tamamlandığını biliyoruz. Daha sonra 2/3 kısmından bahsedildi. Son anlaşma ise dediğiniz gibi çok önemli. İki ülkenin devlet başkanlarının çok önemli bir etkisi var. Öncelikle bundan bahsetmemiz gerekiyor. Sadır Japarov, İmamali Rahman aslında bir inisiyatif aldılar. İki devlet başkanı da bunların müzakereler yoluyla çözülebilmesi için kendi ekiplerini görevlendirdiler. Bunu ben çok önemsiyorum. Evet, bu anklav meselesi, dış bölgeler meselesi bir tarafa ayrıldı. Onun üzerinde görüşmediler. Ancak sınır meselesini çözmeye çalıştılar. Bunda da şunu yaptılar. Belli bölgeleri diğer devlete bırakma, bunun karşılığında toprak kazanımı ve en önemlisi de Sinan Bey, özellikle dış bölge meselesinde vergi nasıl ödenecek, hizmetler nasıl götürülecek ve bu ülkeler tarım ülkeleri. Tarım nasıl yapılacak, sulama nasıl yapılacak? Dünyanın en önemli aslında materyali, bugün evet biz doğalgaz, petrol, işte nadir toprak elementleri diyoruz ama insan yaşamının sürdürülebilmesi için su önemli. Kırgızistan ve Tacikistan aslında sınır bölgelerine yakın yerlerdeki suyun da %50 oranında paylaşılması konusunda anlaştılar. Bunu çok önemli bir adım olarak görüyorum ben. Bir de Orta Asya'daki, bugün Türkistan bölgesindeki ülkeler birlikte hareket etmeye başladılar Sinan Bey. Evet, şunu söyleyebilirsiniz, farklı bölgesel örgütlenmeler var. Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü, Türk Devletleri Teşkilatı. Ancak bölgenin kendine ait, kendine has özellikleri var. Daha önce sizinle görüşmüştük. Artık bölgeyi büyük oyun, yeni büyük oyun ya da satranç tahtasının piyonları olarak nitelendirmek mümkün değil. Yalnızca büyük güçlerin burayı jeostratejik açıdan önemli görmeleri, maden kaynakları, doğal kaynaklar açısından paylaşmaya çalışmalarıyla açıklamamız mümkün değil. Her ülkenin kendine has özellikleri var ve bölge ülkelerinin birlikte hareket ettikleri
belli özellikleri var. Bunlardan bir tanesi de artık bu ülkeler kendilerini Orta Asya devletleri olarak tanımlıyorlar. O yüzden bu birlikten bahsedeceğim. Orta Asya devletleri artık devlet başkanları bir istişare toplantıları yapmaya karar verdiler 2018'den sonra. Aslında bunun gerisine gidersek 1993 yılında Orta Asya Birliği'ni kurmak için yola çıktılar ama sonra o birlik Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde eridi ve devlet başkanları yeniden inisiyatif aldılar ve 2018 itibariyle her sene belli bir şehirde buluşuyorlar ve kendi konularını kendileri tartışıyorlar. Bu açıdan da Orta Asya devletlerinin istişare kurulları ve bunun toplantıları önem taşıyor. Bu toplantılardan biri de geçtiğimiz yıl Astana'da düzenlendi. 6. toplantı oldu. Neyi konuşuyorlar? Mesela su konusundaki sorunlarını konuşuyorlar. Sınırlarla ilgili konularını konuşuyorlar. Ulaşım, lojistikle ilgili konularını konuşuyorlar. Yani şunu anlayabiliriz ki bölgenin ülkeleri, bu 5 ülke kendi sorunlarını kendi yöntemleriyle kendilerinin çözdüğünü görüyoruz. Hocam barış anlaşması yapıldı. Peki bu barıştan sonra ne olacak? Bu anlaşma açısından en önem verdiğim konu birincisi devlet başkanlarının almış oldukları bu inisiyatif. Gerçekten devlet adamlığının bence zirve noktalarından biridir. Çünkü biliyorsunuz çok küçük bile olsa bir toprak parçasının verilmesi kendi ülkenizde iç sorunlara neden olabilir. Ancak bunu o kadar güzel bir şekilde yapıyorlar ki belli bölgeyi bırakıyorlar ama karşılığında bir kısım alıyorlar. Bunlardan biri de tarafsız bir bölge de dört köçe denilen, yani 4 sokak anlamına geliyor. Burayı tarafsız hale getirdiler. Bütün bölge ülkelerini ve dünyaya bir ders niteliğinde. Suyu paylaşıyorsunuz, belli bölgeleri birbiriniz arasında yer değiştiriyorsunuz, bir tarafsız alan belirliyorsunuz. Ben bölge ülkelerinin bu alanda bu dış bölgeler, anklav meselesine çözebileceğine inanıyorum. Çünkü buna dair bir geçmişleri var. Birlikte yaşam kültürleri var. Birbirlerini anlama kültürleri var. Türkistan bölgesinin o kendine has, misafirperver, yan komşusunu anlama meselesinin kendilerine güç verdiğini anlıyorum. Hem Sovyetler Birliği'nin getirmiş olduğu o düzenin ortaklıkları, ortak dil anlayışları, kültür anlayışları ve Türkistan bölgesinin getirmiş olduğu ortak kültür anlayışla büyük bir güç veriyor. Bu anlamda da aslında Kırgızistan-Tacikistan arasındaki sınır anlaşması bir ders niteliğinde, uluslararası ilişkilerde de, coğrafya açısından da ders niteliğinde öğrenebileceğimiz konular. Geçtiğimiz dönemde hatırlayacaksınız, sizinle biz Kırgızistan-Tacikistan sınır meselelerini görüşürken bir çıkarımda bulunmuştuk. Tek bir köy savaş çıkarabilir demiştik. Şimdi farklı bir şey söylemenin zamanı geldi. Tek bir köyle, tek bir sokakla barışın gelebileceğini de görüyoruz. Bence söylememizi değiştirmemiz gereken konu da bu olabilir. Şimdi yeni bir dönem var ve Kırgızistan'ın devlet başkanı Sadir Japarov ve Tacikistan'ın devlet başkanı İmomali Rahman yeni bir dönemin kapısını araladılar, inisiyatif kullandılar, devlet adamlığı tecrübelerini kullandılar ve ortaklıklarını birleştirerek bir barışa giden yolu açtılar. Ben bunun aslında diğer bölge ülkeleri açısından da bir ders niteliğinde olduğunu düşünüyorum. Dünya açısından da önemli. Avrupa Birliği'ne gittiğiniz zaman sınırların olmadığı, insanların farklı bölgelerde çalışabildiği, yaşayabildiği, okuyabildiği bir alandan bahsediyoruz. Bu neden bizim için Türkistan'da olmasın? Bu sınır anlaşması bunun Türkistan'da gerçekleştirilebileceğini bize gösterdi. Bence bunun üstüne de adımlar atılabilecek. Yani elimizde bir emsal var. Artık savaşın çıkmasından korkmayalım da daha güzel anlaşmaların gelebileceğini söyleyelim. Hocam iki ülke barışmaya nasıl karar verdi? 2023 Ekim'inde bir araya geldi iki lider ve bu kararı kendileri verdiler. Aslında en önemlisi de bu. Biraz önce sizinle konuştuğumuz konu. Özellikle dış ülkeler ne yapar? İşte bölgenin başat aktörü ne yapar? İşte Amerika Birleşik Devletleri bölgeye nasıl bakıyor? Rusya nasıl bakıyor? Çin nasıl bakıyor? Onlar mı arabuluculuk yapacaklar? Hayır. Aslında 2018'den beri, ki aslında 1993'ten beri de diyebilirim. Bölge ülkeleri diyorlar ki bizim kendimize ait, kendimize has problemlerimiz var. Çözüm de bizde. Bu evet bir başarısızlıkla sonuçlandı. Yani Orta Asya Birliği'nin Avrasya Ekonomik Birliği içerisinde erimiş olması aslında bir anlamda bunun tökezlediği bir noktayı gösteriyor. Ama 2018'den sonra bölge ülkelerinin Orta Asya artı, yani Orta Asya ve yanında başka bir ülkeyle görüşme platformları var. Devlet başkanlarının istişare toplantılarının da çok önemli olduğunu söyleyeyim. 2018'de başladı. 2024'te sonuncusu yapıldı ve bundan sonra devam edecek. Bölge ülkeleri, yani Türkistan'daki ülkeler bir de yanlarına başka bir ülkeyi daha alıyorlar. Azerbaycan'ı alıyorlar. Bu da çok kıymetli bir şey. Orada Orta Asya artı 1 olarak düşünürsek 6 ülke, 5 Türkistan Cumhuriyeti ve 1 Azerbaycan
yine bir Türk Cumhuriyeti. Birlikte hareket ederek dışarıyla görüşüyorlar. Kimle görüşüyorlar derseniz Çin'le görüşüyorlar, Amerika Birleşik Devletleri ile, Almanya ile, Fransa ile ortak işbirliği alanlarını birlikte görüyorlar. Yani bir güç oluşturuyorlar. Bir güç oluşturabilmek için önce ne yapılması gerekir diye sorarsak, önce kendi sorunlarınızı halletmeniz gerekir. İşte bu barış anlaşması, sınır anlaşması bizim için bu nedenle çok önemli. O yüzden üzerinde duruyoruz. Eğer iki lider böyle bir konuda ortak karar alabildilerse bundan sonraki sorunlarını da çözebilecekler. Burada liderliğin, yönetişimin, ülkenin kapasitesini, değerlerini anlayabilme yetisinin bu iki liderde olduğunu söylemem gerekiyor. Bu bir emsaldir. Bundan sonrasında bu şekilde daha iyi yol alabileceğini söyleyebiliriz. Sınır anlaşması bu neden önemli dersek, bölge kendi sorununu kendi çözdü. Ellerindeki kendi unsurlarla, kendi ekipleriyle başkasını karıştırmadan sorunu çözebilme yeteneği bundan sonra sorun olabilecek konularda başka devletlerin bunu kullanmalarını da engelleyecektir. Bunu gördüler. Gerçekten sağduyulu devlet adamları, buna ihtiyaç var bugün dünyasında barış için. Bu tarafları üçüncü bir devletin talebi mi bir araya getirdi, yoksa liderler ve ülkeler kendileri mi irade gösterdi? Şu anda anladığımız kadarıyla 2023'teki görüşmeyi de düşünürsek dış güçler değil, iki liderin inisiyatifiyle gerçekleşmesi ve kendi ekiplerine de bu anlamda güç ve yetki vermiş olmaları çok kısa sürede sonuca ulaşılmasını sağladı. Dediğim gibi toprak paylaşımı meselesi önemli bir konudur. Çok sorun çıkartabilir. Ancak bunu çözebilmiş olmaları ve sessizce getirmiş olmaları önemli. Bunu da aslında Türkiye'nin de duyurmuş olması bundan duyduğu sevinci gösteriyor. Çünkü bölge ülkeleri arasında bir kırışıklığın olması, etnik sorunların yer alması Türkiye'nin istemeyeceği bir konu. Türk Devletleri Teşkilatı da biliyorsunuz bu konuda çok sağduyulu davranan bir örgüt. Bir platform olarak kendi oluşturmuş oldukları platformu kullanmaları ve en önemlisi de kendi halklarını ikna edebilmiş olmaları son derece kıymetli. Hocam, sizinle bu programımızda Tacikistan ve Kırgızistan arasındaki barış sürecinden ve geçmişten günümüze bu sürece nasıl ulaştığımıza dair geniş çaplı bir söyleşi yaptık. Ben çok teşekkür ediyorum anlattıklarınız için. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Sinan Biz Bey. teşekkür ederiz hocam. Sonraki programlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.